Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Bugün sizlere açık bir rengi gri yansıma nasıl yapacağız? Bunun formülünü vereceğim. Ve gri saç rengi, bu saç tasarımını gördüğünüz gibi açık bir saç modelimiz var. Bunu gri saç rengine çevireceğiz. Tabii ben %100 emin değilim. Çünkü bu hem plastik karışımlı olduğu için bakalım ne kadar alacak. Doğal bir saç olduğunda çok daha temiz bir gri saç rengi elde edeceğiz ama şu anda bu yapay bir saç olduğu için %100 alacak mı onu bilmiyorum. O yüzden böyle bir ama şu anda uygulamadığım formülle %100 gri saç yansımayı alıyorum. Ama şu andaki bu saçta alabilecek miyiz onu hem göreceğiz ve test edeceğiz. Burada kullanmış olduğum saç numarası 1001 ve 9 numara saç numarasını kullanacağım. İkisinin karışımıyla uygulayacağım. Ve oksidan olarak da 3,5 volüm oksidan kullanacağım arkadaşlar. Ve karışım yaptıktan sonra saça uygulayacağım. Belli bir süre bekledikten sonra yaklaşık bir 20 dakika bekledikten sonra saçı yıkayacağız ve renklendirme işlemimizin sonucunu detaylı bir şekilde göreceğiz. İlk önce bir karışımları uygulayıp karışımlarını uygulayacağım ve karışımları yapıp saça uygulayacağız. Burada 1001 numarayı sıkıyorum. Ben burada tartıyla çalışıyorum. Kısa saç olduğu için yarıya bir uygulama uygulayacağım. Diyelim 10 gram 1001, 10 gram da 9 numara uygulayacağım. Ve 3,5 volümü, 5 volüm var, onu da kullanabilirsiniz. 5 volüm de kullanabilirsiniz, daha düşük volümde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada bu düşük volümü kullanmamın sebebi şöyle ifade edeyim. Düşük volümü kullanmamın sebebi hem saça zarar vermeden uygulamak zaten hem de pulcuklar zaten açılmış durumda. Açık renk olduğu için pulcuklar tamamıyla açık olmuş durumda. Burada düşük volümle saçı koyulaştırmak amaçlı. Açık renk olduğu için. Yani bu 5 volümle 20 volümle yapsaydım ne olacaktı? Renk olacaktı ama çok çabuk akacaktı saçta. Burada amacımız düşük volümle hem saça zarar vermeden hem de pulcuklara daha iyi nüfuz etmesi için, saçı daha da koyulaştırması için. Düşük volümde saçı koyulaştırıyoruz, yüksek volümde saçı açıyoruz. O yüzden düşük volüm uyguladım ve bu sebepten dolayı da saçı koyulaştırma işlemi uyguladığımız için de böyle bir çalışma uyguladım. Karışımımızı yaptı. 1001 yani 1001 saç numarasıyla 9 numarayı yani 1001 sonunda 1 olduğu için küllü yoğunlukta 1000 yani sıfırda çok yoğun, genelde yoğun küllü olarak geçiyor ama açık bir renk. 9 numarada açık sarı olarak geçiyor. 9 numarada 10 numarada kullanabilirim. Zaten ama saçı çok açık platin olduğu için bu saç rengine de biraz daha koyutmak amaçlı bir uygulama yaptım. Gördüğünüz gibi bir çalışma uyguluyorum. Bakalım sonucu normal doğal saç üzerine uyguladığım gibi olacak mı?
Çünkü bu plastik saç olduğu için plastik karışımlı, hem yarı plastik hem gerçek saç karışımı olduğu için evet arkadaşlar, saç yavaştan renk almaya başladı. Bu tarz bir açıklığa gelmek için, yani gri saç rengini almak için bu kadar temiz açılması gerekiyor saçın. Yani hiçbir şekilde saçta kızıllık olmaması gerekiyor bu gri yansımayı almak için. Genelde şöyle ifade edeyim, salonuma gelen birçok hanımefendi olsun ve sosyal medyadan da hanımefendiler olsun, sürekli böyle gri saç rengi yaptırmak istiyorum. Beyazlarım çok, saçım gri olsa beyazlarım çıktığı zaman çok rahat kullanırım gibi bir düşünceleri var. Ama bu söz konusu değil arkadaşlar. Neden? Çünkü gri saç rengi yapmak için saçı pürüzsüz bir şekilde açmamız gerekiyor. Yani yaklaşık 10 civarında saçta hiçbir şekilde dorelik, kızıllık olmaması gerekiyor. Bu nedenle dediğimiz gibi de çok açma işlemi olduğu için de saçta ister istemez deformasyonlar meydana geliyor. Çünkü Türk halkı, yani o bizim yaşamış olduğumuz bölgedeki saç yapısı biraz daha koyu bir saç yapısı, yoğun yani kızıl pigmentlere sahip olan bir yapıda olduğumuz için bu nedenle arkadaşlar saç açıldığında kızıl açılıyor. Bu nedenle de istediğimiz sonuca çok net bir şekilde gelmemiz için saçı çok net açmamız gerekiyor. Bu nedenle de hep zorlanıyoruz. Çünkü saç açıldığı zaman ister istemez deformasyon gerçekleşiyor. Açılma derecelerinde ustalarımızdan bildiğimiz kadarıyla uyguluyoruz. Bu nedenle de yine bazı teknik bilgilerimiz olmadığı için de
hatalı sonuçlar, hatalı açmalar uyguladığımız için de saçlar da yıpranıyor. Sorunlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden genelde temiz açılabilen saçlar daha açık tonlarda, yani kumral tonlara çok rahat açılıyor. Kumral tonlarından 8 tonlarındaki saçlar da çok açılıyor. Burada sizlere arkadaşlar firmamın, yani kullanmış olduğum firmanın boya numarası, hani firmayı da lanse edebilirdim ama dediğimiz gibi bu iş reklama gireceği için de bunu buradan açıklamam hoş olmuyor. O yüzden kullanmış olduğum firmanın markasını lanse etmedim. Gördüğünüz gibi saçımızı boyadık. Şimdi 20 dakika bekleyeceğiz ve 20 dakika bekledikten sonra, yani normalde dilin gri bir saç yaptık. Aslında bunu 35 dakika bekletmemiz lazım. Belli firmalara göre de değişiyor, 40 dakikada olabiliyor. Daha iyi bir saç rengi. Sonuçta ben bunu boyadım. Normal boyayla uyguladım bu rengi. İyi bir gri elde etmek istiyorsam tam anlamıyla 35 dakika bekletmem lazım. Saçın tam anlamıyla renk alması için. O yüzden ben biraz 20 dakikadan da fazla bekleteceğim. Burada hem gri bir saç rengini elde etmiş olacağız, hem de güzel bir renk sunmuş olacağız size. Burada kullanmış olduğumuz numara 1001 numarayla 9 numara saç rengi arkadaşlar. Bu rengin karışımını yarı yarıya karışım uyguladım ve birebir oranda oksidan uyguladım. Yani 20 gram 9 numara, 20 gram da 1001 numara uygulayıp ondan sonra da boyadım. Hangi firmadan kullandığını öğrenmek isterseniz Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Buradan sorarsanız ben size detaylı bir şekilde anlatırım. Tabii ki güzel bir saç rengi direkt lanse etmemi isteyen firmalar da varsa buradan sponsor olup da onlar için güzel bir çalışma yapıp bunları lanse edebiliriz. Ama şu anda sponsorsuz bir çalışma yaptığımız için burada reklama girmemesi için açıklamalarda bulunmuyorum. Ama özelden bana ulaşıp hangi numarayı, hangi firmadan kullanmış olduğum boyayı sizlere detaylı bir şekilde anlatırım. Şu anda bekleyeceğiz ve 35 dakika sonraki saçta nasıl bir gri ton elde ettiğimizi detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi saç rengimiz oluşmaya başladı. Renk alıyor şu anda. Gördüğünüz gibi saç 11 tonlarındaydı. Platin sarıydı. Biz bu saç rengini, gri yansımayı elde etmek için bir karışım uyguladım. Ve bu karışımı da saça, yani modelimize, pupetimize uyguladım. Ve yaklaşık 35 dakika bekledikten sonraki süreci, yani sonucu sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 35 dakika doldu. Şimdi saçı yıkayacağım ve sonucunu sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi saç modelimiz, saç rengimiz ortada. Burada biraz koyu bir saç rengi yaptığımız için, koyulduğu zaman da viyoletlik olduğu için hem gri yansımayı görebiliyoruz, hem de ilk etapta gözünüze biraz mor viyolet, yani mor pigment içerisinde olduğu için morluk bir yansıma da alacaksınız. Ama yıkandıkça tabii bu gidecektir. Ama yoğun gri bir sonuç elde ettiğimiz, gördüğünüz gibi bir saç rengi. Gri saç rengimiz burada. Şöyle gösterebilirim. Evet, tam anlamıyla amacımıza ulaştık. Saç rengini de elde ettik. Sizler de bu tarz bir saç rengi elde etmek isterseniz Instagram adresinden bana ulaşarak hangi marka ürün kullandığımı sizlere detaylı bir şekilde söyleyebilirim. Ama numara olarak 1001 ve 9 numara saç rengi uyguladım. Karışımını uyguladım. Birebir oranda hazırladım. Ve gördüğünüz gibi yaklaşık bir 20-25 dakika bekledim. Normal bekleşim 35 dakika olduğu için, çok aşırı koyu yapmamak için biraz daha 20 dakika beklettim. Platin renklerde de, yani daha açık bir platinlik almak istiyorsunuz, grilik almak istiyorsanız kısa sürede bekletebilirsiniz. Yani 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika. Ama gri yansımanın yoğun olarak bekletmek istiyorsanız, yani kullanmak istiyorsanız, benim 15-20 gün böyle kullanmak istiyorsanız tabii biraz daha fazla bekletmeniz gerekiyor. Ama daha az bu gri yansımanın olmasını istemiyorsunuz, sadece biraz soğutmak amaçlı istiyorsanız kısa bir sürede bekletirsiniz. Ama tabii bu akıcı cila tonlarında olduğu için, yani açık zeminde yapıldığı için ne olacaktır? Çabuk akacaktır ve zemindeki saç rengi neyse ona dönüş yapacaktır. Yani burada şöyle söyleyeyim, gri saç rengi isteyen hanımefendiler bunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Diyelim bu rengi elde ettik ama yıkandıktan sonra zemin alt tarafı neyse tekrardan dönüşü o olacaktır arkadaşlar. Çünkü açık zemine yapıldığı için bu renk ister istemez kusacak ve tekrardan sarı tonlarına geri gelecektir. Modelimiz, saç rengimiz böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak için tekrardan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Sizleri seviyorum. Yeni videolarla birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Sağ olun.